Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli, çok güzel desenli, harika bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Kiremit rengi ve beyaz tonlarında. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, farklı, zarif bir patik oldu. Çıtı pıtı bir görüntüsü var. Yapılışı da çok kolay. Sadece 2 sıradan oluşuyor hanımlar. Model böyle. Tabanımız, patiğimizin arka bölümü, topuk kısmı bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimizi hanımlar her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağız. 12 ilmek olarak. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım ilmeklerimizi: 3, 6, 9, 12 ilmeğimiz olmuş. Geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Diğer şişimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilk sırada ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu aşamada tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve artık 5 şişe de geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden bu 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de başlangıç yerlerimiz biraz sık olduğu için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek, bakın şu şekilde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Bu şekilde ilmek çıkartmak çok önemli. Patik burnumuz daha sağlam, daha kullanışlı oluyor hanımlar. Şu 4 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2. ilmeğim. 3. Şu 4. 5. Ve hemen şu kenara girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum ve şişime takıyorum 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. 5. şişime aldım. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi 2. şişimdeyim. 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. 3. şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişimizdeki ilmeklerimizi örüyoruz. Böyle döne döne örülüyor hanımlar. 5 şiş patik. 4. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Bir sırayı tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi ördüm. Kalan 2 ilmeğimi normal örüyorum. İlk 2 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Pardon, burada bir hata yaptım. Şöyle bakın, son 2 ilmek kalana kadar örüyorduk. Ben son 1 ilmek kalana kadar örmüşüm. Çok özür dilerim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum ve böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra ilmekleri artırma yapmadan öreceğiz. Sebebi şu: her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan örüyorum. İlmeklerimi örerken, buradaki ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Şimdi tekrar artırma zamanı. 1. şişimizdeyiz. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 1. şişimde böylece 8 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim, kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da hanımlar 8 ilmeğimiz oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Geldik 4. ve sonuncu şişimize. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Sonra düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu oluşturacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Modelimiz 6 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için toplamda 10 tane model yapınca ilmek sayısı 60 oluyor. 60 ilmek de altının katı. Her bir şişe 15'er ilmek yapınca 4 şişteki ilmek sayısı da 60 oluyor. Bu şekilde model tam denk geliyor. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patiğimizin bu ön bölümündeki desenini yapacağız hanımlar. 3 ilmek kiremit rengi ipim ile örüyorum. 1, 2, 3. Yanına hemen beyazımı ekleyeceğim. 3 tane beyaz örüyorum. Şu birinci beyaz ilmeğim. Şu ikinci. Şu da üçüncü. Hemen beyaz ipimin ucunu renkli ipime bağlıyorum hanımlar burada. 2 tane sıkı bir düğüm attım patiğim sökülmesin diye. Modelin devamında yine 3 tane renkli, 3 tane beyaz olmak üzere ilmeklerimi öreceğim. Bakın 3 tane renkli ipimle ördüm. 3 tane beyaz. 3 ilmek renkli ipim ile örüyorum. İkinci işimden devam edeceğim. 3 tane beyaz. Şu 1, 2, 3. 3 tane renkli örüyorum. 3 tane beyaz. Tekrar 3 tane kiremit rengi ipim ile ilmeğimi ördüm. Yanına 3 ilmek beyaz örüyorum.
Üçüncü şişime geldim. Burada da yine devam edeceğim. Burada 3 tane kiremit öreceğim. 3 beyaz. 3 tane kiremit rengiyle ördüm. 3 tane beyaz. Üçer üçer bu şekilde ilmeklerimizi ilk sıramızda örüyoruz hanımlar. Dördüncü şişime geldim. En son kiremit rengi ipimle örmüştüm. Buraya da 3 beyaz örüyorum. Yanına 3 kiremit rengi ipimle ördüm. Tekrardan 3 tane beyaz. 3 ilmek de renkli. Ve son 3 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Modelde hanımlar ilk sıramızı böylece tamamladık. Geldik ikinci sıramıza. Bu sıramızda bir ilmek beyaz örerek başlayacağım. Bir beyaz, 3 tane kiremit rengi ilmeğim vardı. Ortadakini yine kiremit rengi ipim ile örüyorum. Yanına 5 tane beyaz. Böyle devam ediyoruz. Bakın bir tane beyaz ördüm. Yanına bir tane renkli. 5 beyaz. 4, 5. Bir tane renkli ipimle örüyorum. 5 ilmek beyaz. 4, 5. Bir ilmek renkli ipimle örüyorum. 5 ilmek beyaz öreceğim. İkinci şişimdeyim. Şu ikinci beyaz ilmeğim. 3, 4, 5. Bir kiremit rengi örüyorum. 5 beyaz. Arkadaki ip geçişlerine dikkat edelim hanımlar. Bakın şunlara. Çok sıkı tutarsak şu ipleri arkada gergin tutarsak modelimiz düzgün düşmez. Patik gergin olur. Ayağa girmez. Tekrardan buraya en son 4 beyaz örmüştüm. 3. şişimden devam ediyorum. 5. beyazımı ördüm. Bir tane tarçın rengi ilmeğimi örüyorum. Tarçın kiremit artık nasıl hitap ederseniz. 5 tane beyaz ördüm. Bir tane renkli. Yeniden 5 tane beyazımı örüyorum. Bir renkli ilmeğimi ördüm. 4. şişime geldim. Yine en son bir beyaz örmüştüm. Şu ikinci beyazım. 3, 4, 5. Bir tane renkli ilmeğimi örüyorum. Tekrardan 5 tane beyaz. 4, 5. Bir tane renkli ilmeğimi ördüm. Kalan 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Bu iki sıradan oluşan bu burundaki deseni tamamladık hanımlar. Şimdi renkli ipimiz burada bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Patik burnundaki desenimiz bitti. Ana modele zemin olsun diye ilmeklerimizin tamamını beyaz ipimiz ile düz öreceğiz hanımlar. Bakın bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi beyaz ipimizle bir sıra öreceğiz. Ardından bir kere daha dolanacağız. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim gelelim. Ardından model kurulumuna başlayalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca beyaz ipim ile düz ördüm geldim. Artık bu minik desenlerimizin yapılışına geçiyoruz. 2 sıradan oluşuyor bu modelimiz hanımlar. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim ama şu renkli ipimi beyazın üzerinden atlatarak şöyle yakınlaştırıyorum. Arkada uzun uzun kalmasın diye. 3 tane beyazımı ördüm. Şimdi renkli ipimi alıyorum. Model 3 ilmek üzerine kurulacak. Şöyle önde 3 tane beyaz ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimin 3'ünü renkli ipimle birden örüyorum. Bakın 3 beyaz ilmeğimi şişimden çıkartmadım, sol şişimden. İpimi şişime bir kere doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden renkli ipim ile bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani 3 beyaz ilmeğin içinden 3 tane renkli ilmek çıkarttık. Şimdi beyaz ilmeklerimi bıraktım şişimden. Model arasına 3 ilmek beyaz öreceğim. Tekrardan aynı işleme devam edeceğim. Bakın 3 tane beyaz ilmeğimi içinden renkli ipimle bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Araya 3 tane beyaz örüyorum. 2, 3. İkinci şişimdeyim hanımlar. Yine buraya da 3 tane beyaz ilmeğimin içinden bu renkli ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Bakın beyaz ilmeklerimi şişimden bırakmadım. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani 3 beyazın içinden 3 renkli ilmek çıkarttık. Şimdi buraya 3 ilmek beyaz örüyorum. Tekrar model yapacağım. 3 tane beyaz ilmeğimi bu renkli ipimle örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Arada 3 tane beyazım var. Tekrardan şu önde 3 tane ilmeğim var.
3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. 3. şişime geldim. Yine model arasında 3 tane beyazımız var. 1, 2, 3. Tekrar renkli ipimi alıyorum. Yine 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Şöyle. 3 beyazımı şişimden bırakıyorum. Model arası için 3 tane beyaz örüyorum. Tekrar bir diğer desenimi yapacağım. 3 beyaz ilmeğimin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Model arası için 3 tane beyaz örüyorum. Şimdi 4. şişime geçtim hanımlar. Hemen burada da ilk 3 ilmeğime modelimi yapacağım. Bu 3 tane beyaz ilmeğimin içinden renkli ipim ile şöyle bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden renkli ipim ile bir ilmek daha çıkartıyorum. Model arası için 3 tane beyaz ilmeğim var. Buraya 3 beyaz ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. Burada 3 tane beyaz ilmeğimi birlikte örüyorum. İpimi şişime doladım ve aynı 3 beyazın içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Model arasında 3 tane beyazım var. Ve son 3 ilmeğime de model kurulumu yapacağım son kez. 3 ilmeğimi aynı anda örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bu şekilde hanımlar modelimizin birinci sırasını tamamladık. Geldik modelde ikinci ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda renkli ipimizi kullanmayacağız hanımlar. Yine aradaki 3 beyazımı beyaz ile örüyorum. Bir ilmeğin içinden renkli ipimizle 3 ilmek çıkartmıştık. Bunun ilkini örüyorum. Bu ortadaki ikinci ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Hemen yanındaki ilmeğimi de örüyorum. Bir önceki sırada 3 beyazın içinden 3 renkli ilmek çıkartmıştık. Bunun birinci ve üçüncü ilmeği beyaz ile örüyoruz. Ortadaki ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Yine aradaki 3 beyazımı ördüm. Bu ilk renkli ilmeğimi örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki bir ilmeğimi ördüm. Bu aşamada hanımlar 5 beyaz 1 tarçın diye ilmekler devam edecek. Şimdi diğer beyaz ilmeklerimi örüyorum. Tekrardan renkli ilmeklerime geldim. İlkini örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. Yanındakini örüyorum. Aradaki 3 beyazım yine beyaz ipimle örülüyor. Bakın ilk renkli ilmeğimi örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. Bu 3. renkli ilmeğimi de örüyorum. Aradaki 3 beyazım yine beyaz ile örülüyor. Bu şekilde hanımlar desenimiz kendini ikinci sırada göstermeye başladı bile. Şimdi bu diğer desenimi yapacağım. İlk renklimi örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. 3. renkli ilmeğimi de beyaz ipimle ördüm. 3. şişimdeyim. Devam edeceğim. Aralardaki beyaz ilmeklerim beyaz ipimizle yine örülüyor. İlk renklimi örüyorum. Ortadaki renkli ilmeği örmeden aldım. 3. renkli ilmeğimi de örüyorum. Aradaki 3 beyaz ilmeğim beyaz ipimiz ile örülüyor. Bu şekilde. Bakın hanımlar desenimiz böyle. Yine ilk renkli ilmeğimi örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. 3. renkli ilmeğimi de ördüm. Aradaki 3 beyaz ilmeğimi örüyorum. 4. şişimdeyim. Sonuncu şişim. Yine ilk renkli ilmeğimi ördüm. Ortadakini örmeden alıyorum. 3. renkli ilmeğimi de örüyorum yine. Aradaki 3 beyazım beyaz ipim ile düz örülüyor. İlk renkli ilmeğimi örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. 3. renkli ilmeğimi de örüyorum. Arada 3 tane beyazım var. Bir diğer desenime geldim. İlkini örüyorum. Ortadakini örmeden alıyorum. 3. renkli ilmeğimi de örüyorum. 2 sıradan oluşan modelimizi tamamladık hanımlar. Şimdi birinci modelimizi yani bu modelimizi bitirdik. Model arasında hanımlar ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. 2 sıradan oluşan modelimiz bitti. Şimdi ilmeklerimi beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Tamamını beyaz ile örüyoruz. Renkli ipimizi sadece bir sıra kullanıyoruz hanımlar. Yine ilmeklerimi beyaz ile örüyorum ikinci şişimdeki. Üçüncü şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum. Buralar düz örgü olduğu için ilmeklerimizin tamamını böyle düz örüyoruz ve
Biraz hızlıca örüyorum. Hızlı geçiyorum. Burada anlatılacak bir şey yok. Tarçın ilmeklerim, yani bu renkli ilmeklerim dahil hepsini düz örüyorum. 4. şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar 4 şişimizde ördük. Bir sırayı tamamlamış olduk. Bir sırayı tamamladık. Model aralarında hanımlar 2 sıra beyaz ipimizle örmemiz gerekiyor. Bir sıra ördük. Şimdi bir sıra daha beyaz ipim ile ilmeklerimin hepsini öreceğim. Şöyle. Bu ikinci sıramız. 4 şişimizde dolanacağız. İkinci sıramız tamamlanacak böylece. Ardından bir diğer modeli kuracağız. Kaydırmalı bir model nasıl yapıldığını da bu sıramızı tamamlayınca göstereceğim. İkinci şişimdeyim. Yine ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Buralar tamamen düz örgü. Üçüncü şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Böylece beyaz ipimiz ile 2 sıra örmüş olduk hanımlar. Evet, 2 sırayı tamamladık. Tekrardan bir diğer modelimizi yapacağız. Bakın şu modelimizi. Model kaydırmalı bir modeldi hanımlar. Bir önceki sırada ilk 3 ilmeği beyaz ile örmüştük. Bu 3 beyazın üzerine işlem yapacağız. Ve bir önceki sırada bu 3 ilmeğin üzerine bakın bir altta model var. Bunun üzerindeki ilmekleri de normal düz öreceğiz. Aralardaki bakın boşlukta buralarda 3'er ilmek var. Bu boşluk olan yerlere ikinci modelimizi kuracağız. Model bu şekilde kaydırmalı ilerleyecek. Şimdi ilk 3 ilmeğimi hanımlar alıyorum. Şöyle renkli ipim ile üçünü birlikte ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı 3 ilmeğin içinden yine bir ilmek daha çıkartıyorum. Yani 3 tane beyazın içinden 3 renkli ilmek çıkarttık. Model arasında 3 tane beyazımız var. Bakın bir önceki sırada model kurduğumuz üçlü ilmeği bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Şimdi ikinci modelimi yapacağım hanımlar. Şu öndeki 3 ilmeğimin üçünü birlikte renkli ipimle örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bakın ikinci modelimizi de bu şekilde oluşturduk. Gördüğünüz gibi hanımlar. Şeklimiz böyle. Şimdi model arası için 3 ilmek daha beyaz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan bu öndeki 3 beyaz ilmeğin üzerine model kurulumunu yapıyorum. Yine 3 beyaz ilmeğin içinden 3 tane renkli ilmeğimi çıkarttım. Bakın ilk şişimizdeki modelimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Şimdi ikinci şişimizden devam edeceğiz. En son buraya model yapmıştık. Şimdi buraya 3 ilmek beyaz ipim ile örüyorum. Ardından tekrardan şöyle renkli ipimi aldım. Tekrar 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Model aynı, sadece kaydırmalı olarak kuruluyor hanımlar. Bakın araya yine 3 beyaz örüyorum. Tekrar öndeki 3 ilmeğe model yapacağım. Tekrar araya 3 ilmek örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilk 3 ilmeğime yine model kurulumu yapacağım. Şöyle üçünü birden örüyorum. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Buraya yine 3 ilmek örüyorum. Tekrardan öndeki 3 ilmeğe model kuracağım. Yine arada 3 ilmeğim var. Örüyorum onları. Tekrardan şu öndeki 3 ilmeğe şöyle model kurulumu yapıyorum. Dördüncü şişime geldim. Burada da ilk 3 ilmeği beyaz ile örüyorum. Yanına tekrardan şu renkli ipimi aldım. Öndeki 3 ilmeğe yine modelimi kuruyorum. Tekrar arada 3 beyazım var. 3 ilmek beyazı örüyorum buraya. Şu 1, şu 2, şu da 3. Yeniden şu öndeki 3 ilmeğe model yapıyorum.
Ve şişimde kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Bu binek desenimizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Şimdi modelin ikinci sırasındayız. Yine ilk modelimizde olduğu gibi renkli ipimiz bekleyecek. Sadece beyazı kullanacağız. Bakın ilk renkli ilmeğimi örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. 3. ilmeğimi ördüm. Aradaki 3 beyazım yine beyaz ile örülüyor. İlk renkli ilmeğimi ördüm. Ortadakini örmeden alıyorum. 3. renkli ilmeğimi de ördüm. Arada 3 beyazım var. Tekrardan 3 renkli ilmeğim var. İlkini örüyorum. Ortadakini örmeden alıyorum. Üçüncüsünü örüyorum. İşte hanımlar bakın ikinci modelimizin de ikinci ve sonuncu sırası bu şekilde devam edecek. Artık model iyice kendini belli etti. Diğer şimdiden devam ediyorum. Aradaki 3 beyazım beyaz ile örülüyor. İlk renkli ilmeğimi örmeden alıyorum. Pardon, örüyorum. Ortadakini örmeden alıyoruz hanımlar. 3. ilmeği de örüyoruz. Arada 3 tane beyazımız örülüyor. Bu şekilde 4 şişimizi de dolanıyoruz hanımlar. Modelimizin ikinci sırası böyle ilerliyor. 3. şişime geldim. İlk renklimi örüyorum. Ortadakini örmeden aldım. Üçüncüsünü de örüyorum. Yanındaki 3 ilmeğimi de yine ördüm. Bu şekilde. Model kurulumumuz sadece bundan ibaret. 5 şiş patiğe yeni başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği kolaylıkta güzel, hoş bir model oldu. Hiçbir ağırlığı yok. 4. şişimden devam ediyorum. Yine bu 3 beyazımı beyaz ile örüyorum. İlk renkli ilmeğimi ördüm. Ortadakini örmeden alıyorum. Yanındaki renkli ilmeğimi de örüyorum. Aradaki 3 beyazım beyaz. Sonuncu modelimi de yine aynı şekilde örüyorum. Ve kalan 3 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Evet hanımlar, böylece ikinci modelimizi de tamamladık. Tekrardan 2 sıra ilmeklerimizi beyaz ipimizle düz öreceğiz ve bir diğer modele başlayacağız. Bakın şu anda ilk şişimdeyim. İlmeklerimin tamamını, bakın bir önceki sırada örmediğim bu renkli ilmeğim dahil hepsini beyaz ipim ile düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, bakın ilk şişimizi ördük, tamamladık bile. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de yine 2 sıra beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi 3. modeli yapacağız. Yine hanımlar 3. modeli 1. modelle aynı hizadan yapacağız. Bakın öncelikle bir önceki sırada ilk 3 ilmeğe model kurmuştuk. Şimdi aradaki 3 ilmeğe model kuracağız. Model böyle ilerleyecek. Yani şöyle baktığımız anda şu 1. model, 3. model ve 5. model aynı hizada aynı sayılarla yapılırken 2. model ve 4. model de aynı hizada aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Kafanız karışmasın diye 3. modelin kurulumunu da hemen sizlere anlatayım. Bu aşamada şu renkli ipim arkada uzun uzun kalmasın diye beyazın üzerinden atlattım. İlk modeli yaparken 3 ilmek beyaz örerek başlamıştık. 3. modelde de aynı işlemi yapıyoruz. Ardından öndeki 3 ilmeğe yine model kurulumunu gerçekleştiriyoruz. 3 beyaz ilmeğin içinden renkli ipimiz ile 3 ilmek çıkarıyoruz. Yanına yine 3 beyaz öreceğim. Tekrardan öndeki 3 ilmeğe model kurulumunu yapacağım. Model bu şekilde yapılıyor hanımlar. 3. modelin ilk sırası böyle. Yine öndeki 3 beyazın içinden renkli ipimle 3 beyaz çıkarttım. Yanına 3 ilmek beyazımı ördüm. Bu şekilde. Model böyle ilerleyecek hanımlar. 3. model bitince yine 2 sıra ilmeklerimizi beyaz ile düz öreceğiz. Bu defa 4. modeli yapacağız. 4. modelimizde de hanımlar ilk 3 ilmeğe hemen model kurulumu yapacağız. İlk 3 ilmeğe. Ardından 4. modelde bitince yine 4 şişimizdeki ilmekleri 2 sıra beyaz ipimizle öreceğiz. Ardından 5. modeli yapacağız. 5. modeli yaparken de yine 3 ilmek beyaz öreceğiz. Ardından öndeki 3 ilmeğe model kurarak devam edeceğiz modele. Modelde hanımlar bu 3. modeli zaten başlattık, yaparsınız. 4. ve 5. modelde kafanız karışacak olursa bu 1. ve 2. modelin sıralamalarını takip ederek diğer 2 modeli de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben toplamda buraya bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane modelli yaptım. Tam oldu benim ölçülerime göre. Dileyen 6 modelde yapabilir. Bu tamamen sizin örmek istediğiniz boyuta göre değişiklik gösterebilir. Hanımlar bu şekilde model kurulumunu tamamlayalım gelelim. Ardından en sonuncu modelimiz bitince yine 4 şişimizdeki ilmekleri 2 sıra beyaz ipimizle örelim gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin bu üst bölümündeki desenini birlikte yapacağız.
Evet hanımlar, patiğimin ön bölümündeki desenimi bu şekilde bitirdim, geldim. 5 tane toplam model kurulumu yaptım ve 5. modelden sonra da 2 sıra ilmeklerimi beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi patiğimizin şu bölümündeki bu desenimizi yapacağız. Tabanda yaptığımız modelin aynısının simetriğini bu yukarı bölümde de yapacağız hanımlar. Modele şöyle başlıyorum. Bir tane beyaz örüyorum. Yanına bir ilmek tarçın rengi ipimle ördüm. 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane renkli ilmek örüyorum. 5 tane beyaz öreceğim. 3, 4, 5. Bir tane renkli ipimle örüyorum. 5 tane beyaz öreceğim. İkinci işimden devam ediyorum. Şu ikinci, 3, 4, 5. beyazım. Bir renkli 5 beyaz olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum. Tekrardan 5 beyaz. 4 oldu hanımlar. Üçüncü işimden devam ediyorum. Şu 5. beyazım. Bir tane renkli örüyorum. Tekrar 5 beyaz. 3, 4, 5. Bir ilmek renkli. Yeniden 5 ilmek beyaz örüyorum. Bir tane renkli. 5 tane beyaz öreceğim şimdi. Şu 2, 3, 4, 5. Bir tane renkli. 5 beyaz. 3, 4, 5. Bir renkli. Kalan 4 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. Bu şekilde 2 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını yaptık hanımlar. Geldik modelde ikinci sıramıza. Bu sıramızda 3 tane renkli öreceğim. Kiremit rengiyle ördüm. Yanına 3 beyaz. 3 tane renkli ipimle örüyorum. 3 tane beyaz. Şu 3. beyazım. Tekrardan 3 tane renkli ipim ile örüyorum. İkinci şimdiyim. Buradan devam edeceğim. Hemen yanına 3 tane beyazımı örüyorum. Tekrar 3 ilmek renkli ipim ile örüyorum. Yanına 3 tane beyaz. Bu sıramızı böyle tamamlıyoruz hanımlar. Ve buradaki son 3 ilmeğimi beyaz ile ördüm. 3. şişimden devam ediyorum. Buraya ilk 3 ilmeğimi yine renkli ipim ile örüyorum. 3 tane beyaz örüyorum yanına. Tekrardan 3 tane renkli ipimle örüyorum. Yanına 3 tane beyaz. Böyle devam ediyoruz. Bakın 3. işimizi de tamamladık. 4. işimdeyim. Buradaki ilk 3 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 3 ilmek kiremit rengi ipim ile örüyorum. 4. işimizi de aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunları da beyaz ile örüyorum hanımlar. Desenimizi burada yaptık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bu renkli ipimi elime alıyorum. Bu aşamada ilmeklerimizin tamamını renkli ipimiz ile öreceğiz. Artık beyaz ipimizi de kesip arkaya düğümleyebiliriz. Modelin devamında artık sadece renkli ipimizi kullanacağız hanımlar. Bu şekilde bakın ilk işimdeki ilmeklerimi ördüm bile. Şöyle. Hanımlar şimdi 4 işimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca 2 kere dolanacağız yani. Renkli ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 2 sıra boyunca ilmeklerimi renkli ipim ile düz ördüm geldim. Beyaz ipimi de kestim şu arkaya düğümledim hanımlar. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim burada. Son bir ilmeğim kalana kadar. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirmemizin sebebi şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve aradaki iki ilmek arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar yani buralara. Ben patiğimin şu kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimdeyim. Bilek bölümündeki ilk 8 ilmeğim haroşa. Bunları düz öreceğim. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7,
8. 8 haroşa ilmeğimi ördüm. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Hanımlar, artık patiğimizin arka bölümüne geldik. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğumuz için ilmeklerimizi gördüğünüz üzere düz örüyorum. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğim. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Patiğimin arka bölümünde hanımlar ilmekleri farklı alıyorum. Bakın, düz ilmeklerimi şişim üstten, ipim alttan gelecek şekilde böyle. Ön yüzde şişim altta, ipim üstte böyle örüyordum. Arka yüzde bu şekilde, patiğimin arka bölümünde ilmekleri böyle alma sebebim şu. Arka yüzde ilmekleri ters örerken ilmek yönü bu şekilde yapınca daha düzgün geliyor. Daha rahat örebiliyorum. Sebebi bu. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın, son 8 ilmeğim kaldı. Bunları haroşalarımı normal düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına kadar ördüm hanımlar. Şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Şu anda geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. Bakın, 5 oldu. 6, 7, 8. Ön yüze bir diş haroşamız oluştu. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bir diğer şişime geldim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bu. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar örüyoruz, geri dönüyoruz, örüyoruz, geri dönüyoruz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şu anda yine ilmeklerimi ters örüyorum. Taban bölüme gelen yerler buralar. Normal ters örgü hızlıca geçiyorum hanımlar burayı. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Fakat bilek bölümündeki son 8 ilmeğim haroşa olduğu için son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 8 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa, haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar bilek ayrımına geldik. Bakın, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına kadar geldim. Gördüğünüz üzere geri dönüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Devamında gelen ilmekleri de şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Hanımlar, patiğimizin arkası bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Bu şekilde arka bölümü tamamlayacağız. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne toplamda 15 diş, 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün, deneyin. Patiğinizin arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim buraya, 15 sıra haroşamı yaptım. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın, şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada bana topuk kesiminde kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız kesimlerimize. Bu aşamada hanımlar, kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek, model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle kenardaki 8 haroşamı örüyorum. Şu 4, 5, 6, 7, 8. Ardından ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 26. ilmekte öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. da kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da
26 ilmek ayırmıştık. Topumuz için şu ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek. Eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyoruz. Şu an arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde devamında gelen diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 ilmeğim haroşa olduğu için son 8 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim hanımlar. Bunlar haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 25 ilmeği öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. Öncelikle yine 8 ilmeğimi haroşamı ördüm. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Kesimimi yapıyorum. İkinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada burada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 ilmek örüp 26.da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi aradaki 6 ilmek bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum hanımlar. İlk kesimim şöyle. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Elime tığımı aldım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Aynı şekilde yapılıyor. Ayrıca şişlerde kalan ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişindeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şöyle düğümleyerek gizliyorum. Arka ilmek aralarından geçirerek de yine gizliyorum. Bakalım topuğumuza. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bakın patik ayağı giyilince topuk kesim yeri şöyle görünüyor. Arkası bu şekilde duruyor. Çok şık, zarif, güzel bir patik oldu. Yapılışı da gayet kolaydı. Çeyizler için de oldukça uygun bir model. Hemen hanımlar patiğimi bir de manken ayağıma giydireyim. Bir de öyle ayakta görelim patiğimizi nasıl olmuş. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız hanımlar. Evet. Şöyle güzelce mankenime de giydirdim. Bakın birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Çok şık, zarif bir model oldu. İşte patiğimizin kenarları, yanları, üstü, taban kısmı, topuğu bu şekil. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş, güzel bir video olmuştur.
Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.